Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Orijinali Beymen mağazalarında satılan çok şık bir çanta projesiyle karşınızdayım yine. Çantamız arkadaşlar orijinalinde olduğu gibi kağıt iple örüldü ama sizler dilerseniz rafya ipler, makrome ipler yahut koton iplerle de bu çantayı çok rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, çantayı önce bir yakından göstermek istiyorum size. Bakın çantamız şu şekilde motiflerden, kare motiflerden oluşan parçalardan oluşuyor. Toplam benim çantamda 56 adet motif var. Dediğim gibi çantanın motiflerinin her biri bakın şu gördüğünüz 10'a 10 ölçülerinde kare motiflerden oluşuyor. Her sırada 14 adet motif var. Bu motifler arkadaşlar birbirinin tekrarı niteliğinde. Sadece bir motifi bakın şu şekilde yatay yerleştiriyorsanız yanına yerleştirdiğiniz motifi bakın dikey olarak yerleştiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar mağazada bu çanta 2 farklı boyda satılıyor. Birincisi bakın benim çalıştığım model, şöyle uzaktan bir göstereyim size. Benim çalıştığım model arkadaşlar büyük boy. Yani her sırada 14 adet motif var ve 4 sıradan oluşuyor. Yani toplamda 56 adet motif var. Bunun bir de arkadaşlar bir boy küçüğü var. Küçük boyda ise her sırada 12 motif var ve 3 sıradan oluşuyor. Şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde bunu size detaylı bir şekilde anlatacağım. Dolayısıyla istediğiniz böyle ister büyük boy ister küçük boy olarak çantanızı rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bakın hemen çantanın bir sap bölümünü göstermek istiyorum. Çantanın sapı yine çantanın örüldüğü iple örülmüş olan bir çanta sapı. Hemen taban bölümüne geçelim arkadaşlar. Bakın taban bölümü de yine çantanın modeliyle birebir uyumlu, orijinaliyle birebir aynı olan bir taban. Şimdi arkadaşlar hemen bir içini göstereyim size. Bakın ben çantalarımı her zaman söylediğim gibi astarlı kullanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla bakın içerisinde bir astar detayı var. Çıt çıt olarak da arkadaşlar eskitme bir çıt çıt kullanmayı tercih şöyle bir ettim. Tekrar genel hatlarıyla size çantayı göstermek istiyorum. Çantanın yapımı son derece basit ve çok şık duruyor. Dilerseniz astarsız dahi kullanabileceğiniz bir model. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan çantamızın yapımına geçmek istiyorum ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Hemen bir ipimi göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ben çantanın orijinalinde olduğu gibi bakın bir kağıt ip kullanmayı tercih ettim. Benim kullandığım kağıt ip çok kalın bir kağıt ip değil arkadaşlar. Tığ numarası olarak da 4 numara tığla öreceğim. Çünkü benim elim bir tık sıkı. Sizler elinizin sıkılık, gevşeklik durumuna göre tığ numaranızı daha küçük de tutabilirsiniz. Şimdi bakın modelimiz 10 adet sık iğne üzerine kurulu. Dolayısıyla biz başlangıçta 11 adet zincire başlayacağız. Son zincirimizi yükselti için kullanıp geri kalan 10 zincirin içerisine 10 adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen başlayalım arkadaşlar. İlk zincirimi çekiyorum ve burayı iyice bakın sıkıştırıyorum. 11 adet zincirime bu zinciri dahil etmeyeceğim. Bu benim kilit zincirim. Şimdi bakın şu andan itibaren 11 adet saymaya başlayacağım. Bakın birinci zinciri çektim. 2, 3. Bu arada arkadaşlar bu model yani aslında kağıt ip çok fazla sıkı örülmeyi sevmez. Kaldı ki bu model için ekstra bir gevşek tutmanız gerekiyor elinizi. Dolayısıyla çok sıkmadan çekin zincirlerinizi. Bakın 3 adet zincir çektik. Hemen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 adet zincirimizi çektik. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu 11 adet zincirin içerisine, daha doğrusu ilk baştaki 10 adet zincirimizin içerisine sık iğne yapacağız. Şimdi bakın, zincirimizin şu şekilde baktığınızda bir düz yüzeyi var. Bir de çevirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın ters tarafı var. Ters tarafta bakın şu şekilde tek başına duran ipler var. Şimdi biz bu sıra boyunca sık iğnelerimizi bu tek başına duran iplere batmak suretiyle yapacağız. Bakın hemen başlayalım. Ne dedik? Önce zincirimizi ters çeviriyoruz dedik. Bakın son zincirimizi atlayacağız. Çünkü bunu yükselti amaçlı kullanacağız. Bakın bir önceki
Zincirimin içerisine giriyorum, tersten giriyorum, tersteki ipin içerisine giriyorum. Bakın, ilmek alıyorum ve bu 2 ilmeği tek seferde toplayarak sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın, bir sonraki zincirin içerisine geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, sık iğnelerinizi oluştururken bakın, tığımdaki ip benim normal sıkılıkta. Ancak batıp ilmek aldığım ipim, bakın bu ipi bir miktar şu şekilde uzatın. O şekilde sık iğnelerinizi yapın. Bakın, ikinci sık iğnemizi yaptık. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın, boşluğun içerisine girdim, bir adet ilmek aldım. Bu şekilde çekmiyoruz sık iğnemizi. Hemen bunu bir miktar şöyle gevşetiyoruz. Almış olduğumuz ipi gevşetiyorsunuz arkadaşlar. Tığınızda başlangıçta olan ipi gevşetmiyorsunuz. Bakın, üçüncü sık iğnemiz. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. 4. Dediğim gibi zincirimizin arka tarafındaki tek başına duran iplere batmak suretiyle sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın, bu 7. sık iğnem. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 8. sık iğnemiz. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın arkadaşlar, boşluğa geçtim, ip aldım ve bakın bu şekilde değil. Hemen ipimi bir miktar uzatıp sık iğnemi o şekilde yapıyorum. Bakın, bu da benim son sık iğnem. 10 adet sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar, ikinci sıradan itibaren artık model kurulumuna geçeceğiz. Bunun için öncelikle 2 adet zincirinizi çekin. 2 adet zincirinizi çektikten sonra bakın, örgünüzü bir çevirin. Şimdi bakın, her sık iğnemizin şurada tepe boşlukları var. Bu boşluklara batarak bu defa modelimizi kuracağız. Yalnız bakın, ilk batacağınız boşluk hemen zincirinizin şu dibindeki boşluk. Bakın, buraya batmayı unutmayın. Şimdi 2 adet zincirle yukarı çıktık. Bu aynı zamanda arkadaşlar ikinci sıramızın direğini oluşturacak. Çünkü ikinci sırada sıranın başında ve sonunda birer adet direğimiz olacak. Bakın, tığımın üzerine ip aldım. Hemen önünde duran ilk boşluğa girip bakın, bir adet ilmek alıyorum ve almış olduğum ilmeğin boyunu bakın 2 adet zincirimin neredeyse boyu kadar uzatıyorum. Ardından bakın, yeniden tığımın üzerine ip alıyorum. Bu ilmekleri bekletiyorum burada. Bu defa bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buradan yine bir adet ilmek alıyorum ve bunu da uzatıyorum. Bakın, şu an tığımın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 adet ilmek oluştu. Bu 5 adet ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi ardından bakın, herhangi bir zincir çekmiyorsunuz. Tığınızın üzerine yeniden ip alın. Son batmış olduğunuz boşluğa girerek yine bir adet ilmek alıp uzatın. Ardından yine tığınızın üzerine ip alın. Şimdi bir sonraki boşluğa geçin arkadaşlar. Bunu da uzatın. Bakın, 5 adet ilmeği tek seferde toplayın. Şimdi her defasında ilmeklerinizi topladıktan sonra tığınızın üzerine ip alıyorsunuz ya arkadaşlar. İlk batacağınız boşluk öncelikle son batmış olduğunuz boşluk. Yani her boşluğa ikişer defa batmış olacaksınız. Bakın, tığımın üzerine ip aldım. Son batmış olduğum boşluğa yeniden batıyorum ve bir adet ilmek alıp bunu uzatıyorum. Tığımın üzerine yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın, bir adet ilmek alıp uzatıyorum. Ardından bu 5 adet ilmeğin tamamını tek seferde topluyorum. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Bakın, bu aşamada hiçbir şekilde zincir çekmiyorsunuz. Direkt tığınızın üzerine ip alıyorsunuz. Bakın, ipimizi aldık. Ne yapıyoruz? Son batmış olduğum boşluğa yeniden batıp bir adet ilmek alıyorum ve bu ilmeği uzatıyorum. Ardından bakın, yeniden ip aldım. Bu defa bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkinci kez batmalarda bir sonraki boşluğa geçiyorsunuz. Bakın, ardından tek seferde topluyorsunuz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar bu işlemi bir devam ettirelim. Sıra sonunu bir göstereceğim size. Bakın, tek seferde 5 ilmeğimi topladım. Tığımın üzerine ip aldım ve son batmış olduğum boşluk da dahil olmak üzere boşluklarıma batıyorum. Bu arada arkadaşlar, her batmadan önce mutlaka tığınızın üzerine ip dolamayı unutmayın. Bakın, batıp çıktım. İlmeğimi uzattım. Bir daha ip doluyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen topluyorum. Şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım. Bakın, son boşluğuma yeniden battım. Öncesinde ip doladım tığıma. Yeniden ip doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim arkadaşlar. Bakın, olabildiğince ipimi uzattım ve ardından bu 5 ilmeği tek seferde topladım.
Şimdi artık bizim son boşluğumuz, bu bizim 10. sık iğnemizin boşluğu. Bakın yine uzattım ve tek seferde topladım. Şimdi arkadaşlar bakın, sıranın başında ne dedik? 2 adet zincir çekmek suretiyle direğimizi oluşturduk. Şimdi bakın, hem son sıraya hem ilk sıraya bakın birer defa ip dolama suretiyle batıp çıkma yaptık ama ilk sırada bakın 1 adet, özür dilerim, 2 adet zincir çektik. Son sırada ise direk oluşturmak için bakın ikili trabzan yapıyoruz. Bunun için bakın tığınızın üzerindeki ipi lütfen gevşetmeyin. Normal sıkılıkta olsun. Tığınızın üzerine 1 adet ilmek dolayın ve son batmış olduğunuz boşluğa yeniden batıp 1 adet ilmek alın. Bakın bu aldığınız ilmeği lütfen bir miktar uzatın. Ardından ilk 2 ilmeği birlikte, son 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzan yapmak suretiyle direğinizi yapın. Şimdi bakın, ilk sırada sık iğne yaptık. İkinci sırada modelimize kurduk. Üçüncü sırada yeniden sık iğne, dördüncü sırada yeniden model. Şimdi sık iğneyi yapmak için arkadaşlar dilerseniz 1 adet zincirle yukarı çıkabilirsiniz. Ama bu modelde ben zincirle yukarı çıkmaktansa, bakın şöyle öncelikle örgümü çeviriyorum ve şöyle ipimi, tığımı bir miktar çekerek ipimi uzatıyorum. Bu modelde daha güzel oluyor çünkü arkadaşlar. Bakın ardından İlk boşluğa da batmak suretiyle sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yalnız bu sırada arkadaşlar sık iğnelerinizi yaparken lütfen sayın. Çünkü bakın biz başlangıçta 10 adet sık iğne ile başlamıştık. Burada da yine bizim 10 adet sık iğnemizin olması gerekiyor. Bakın ikinci sık iğne, 3, hemen batıyorum. İpimi bir miktar gevşetiyorum. 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 9. sık iğnemiz. Bakın 10'uncuyu arkadaşlar diğer sıranın başında 2 adet zincir çekmiştik. Bakın o zincirin şurada, şöyle ancak göstererek yapabilirim arkadaşlar size. Bakın şurada görünen bir boşluk var. Bunun içerisinden geçiyorsunuz ama bakın arkada bir ip daha var. Dolayısıyla bakın tamamen başak deseninin altından geçmiş oluyorsunuz. Buradan geçerek sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Bakın 3. sırayı da bu şekilde tamamladık. 4. sıraya geçtiğimizde yine modelimizi kuracağız arkadaşlar. Yani bir sıra sık iğne ise bir sıra model. Modele geçtiğiniz zaman 2 adet zincir çekiyorsunuz. Yeniden örgünüzü çeviriyorsunuz ve ikinci sırada ne yaptıysak aynısı. Bakın tığımızın üzerine ip doladık. Hemen ilk boşluğa girdik. Bakın 1 adet ilmek aldık ve neredeyse 2 adet zincirin boyu kadar uzattık. Yeniden ip aldık. Bir sonraki boşluğa girip ipimizi yine uzatıp tığımızın üzerindeki ilmekleri tek seferde topladık. Şimdi arkadaşlar modeli daha fazla göstermeye gerek yok. Çünkü bu şekilde devam edecek model kurulumumuz. İlk sırada sık iğne, ikinci sırada model. Yani su yolu modeli. Üçüncü sırada sık iğne, dördüncü sırada su yolu modeli. 5. sırada sık iğne, 6. sırada su yolu modeli ve son sıramız olan 7. sırada yine sık iğne yapıp modelimizi tamamlayıp geri gelelim. İlk motifinizi tamamlayınca arkadaşlar bakın son sıraya sık iğne yapıp tamamlayınca hemen 1 adet zincir çekin. Ardından ipinizi gizleyebileceğiniz bir miktar uzun bırakıp kesin. Sadece ilk motifte arkadaşlar ipimizi kesiyoruz. Diğerlerinde bakın örmeye devam, birleştirmeye devam edeceğimiz için ipimizi koparmıyoruz. Bakın hemen ikinci bir motif ördüm. Şimdi size birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın motiflerimizin şu şekilde bir düz yüzeyi var. Bakın bir de ters yüzeyi var. Nasıl birbirinden ayırt edeceksiniz? Bakın su yolunun olduğu taraf kabartmalı duruyor düz yüzeyde. Yahut sık iğnelerin olduğu sıra daha bir çukurda duruyor. Bakın tersini çevirdiğiniz zaman sık iğnelerin, bakın şurada bacakları çok net bir şekilde görünüyor. Hatta arkadaşlar bakın şöyle ince bir tığ aldığımız zaman bakın şu şekilde sık iğneler pi sayısı gibi görünüyor. Bakın tepesinde de birer çizgi, ardından 2 adet bacak şeklinde görünüyor. Bakın bu yüzey ters yüzey.
Şu şekilde tuttuğunuz zaman düz yüzey. Şimdi motiflerinizi birleştirirken düz yüzeylerin her ikisinin de aynı tarafa bakmasına lütfen dikkat edin. Bakın dolayısıyla birleştirirken benim ikinci motifimin düz yüzeyi bu olduğu için bakın şu şekilde birleştirmeyeceğim. Bu şekilde birleştireceğim. Bir de arkadaşlar birleştirirken bakın bir motifi diklemesine yerleştiriyorsanız onun yanına yerleştirdiğiniz yani birleştireceğiniz motifi bakın şu şekilde diklemesine değil yanlamasına yerleştireceksiniz. Buna da dikkat edin. Yani bir diklemesine yanına yanlamasına sonraki yine diklemesine sonraki yine yanlamasına şeklinde devam edecek. Bakın hemen ilk motifimizi ve ikinci motifimizi birleştirelim. Ne dedik? İlk motifimizi son sırasında sık iğneleri yaptıktan sonra bir adet zincir çekip ipinizi kestiniz. Diğer motifte bakın son sık iğnemi yaptım. Dolayısıyla ipimi kesmeyeceğim. Burada herhangi bir zincir de çekmiyorsunuz yalnız. Bakın ne yapacaksınız? Şimdi birleştirme yaparken arkadaşlar bakın şu şekilde birleştireceğiz. Şurada son sık iğne yaptığımız sırada bakın şöyle baktığınız zaman şurada zincirler var. Bu zincirlerin altından tığımızı geçirmek suretiyle birleştireceğiz. Burada da diğer motifte de nereye denk gelirse ona göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bakın öncelikle ilk sık iğnemin şuradaki zincirinin altından bakın yani şuradan tığımı şöyle çevirip bir tekrar geçiriyorum. Ardından bakın diğer motifime gidiyorum. Diğer motifimde bakın şu şekilde birleştireceğim için bakın son sırada şu zincirin bakın şurada zincirim var. Buradaki zincirin de altından geçireceğim. Bakın tığımı devam ettiriyorum. Bu defa da bu zincirin altından geçeceğim. Bakın iki zincirin birlikte altından geçmiş olduk. Bu aşamada arkadaşlar ipinizi alt taraftan yürüteceksiniz. Bakın hemen buradan bir adet ilmek çıkardım. İlk motiften, ardından üstteki motiften de çıkardım ve tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Şimdi bakın şu şekilde birleştireceğimizi söylemiştik. Birleşiminizi yapmadan önce şöyle bir miktar genişletin arkadaşlar motifinizi. Elinizle bir düzeltin. Bakın ardından bir sonraki zincirin altından geçiyorum ve denk gelen nokta bakın burası arkadaşlar. Buradan da tığımı geçirdim. Bir adet ilmek aldım. Her iki motifin içerisinden de çıkardım. Ardından bakın tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Tığınızdaki ipi lütfen arkadaşlar çok sıkı tutmayın ki kasma yapmasın. Bakın sıradaki zincirin altından geçtim. Burada da şu noktaya denk geliyor. Hemen buradan da geçirip her ikisinin içerisinden ilmek alıp çıkarıyorum. Dolayısıyla bakın buradaki 10 adet zincirimin tek tek içerisinden geçiyorum. Ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Hemen şurayı bir hızlıca tamamlayalım arkadaşlar. Bakın denk gelen yere geçiyorum. Bu arada muhakkak şöyle arada bir düzeltin ki motifleriniz düzgün bir şekilde birleşsin. Bakın hemen sıradakinin içerisinden geçiyorum ve her iki motifimin de içinden bir adet ilmek çıkarıp şöyle yapamadım arkadaşlar. Şöyle yeniden yapalım. Tığımızdaki ipten kaydıracağız. Bakın bir sonrakinin içerisine geçiyorum ve alttaki motifte bakın denk gelen yer burası. Bunun içerisinden de geçtim. Denk gelen alttaki motifin denk gelen yerine geçiyorsunuz arkadaşlar. Üstteki motifte zincirlerin altından geçiyorsunuz ama alttaki motifte denk gelen yere geliyorsunuz. Bakın son zincirin içerisinden geçiyorum şimdi. Ardından bakın alttaki alttaki motifin yine şurada köşesinde kocaman bir boşluk var. Buradan geçip her iki motifimin içerisinden de bakın ilmek aldım ve tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Şimdi bakın tüm zincirleri tamamladık. Bitişinizi yaparken bakın bir adet şöyle zincirinizi çekin. Mutlaka zincirinizi çekin arkadaşlar. Ardından gizleyebileceğiniz bir miktar ipinizi bırakıp kesebilirsiniz. Ardından da şu bölümü arkadaşlar güzelce sıkılayın ki açılmasın. Şimdi hemen bir sonraki motifi de göstereceğim size. Bakın şurada motifim hazır. Şimdi bakın bu motifim yanlamasına, hatta şöyle çevireyim. Bakın ilk motifim benim diklemesine yerleşti. Yanındaki yanlamasına yani enlemesine yerleşti. Dolayısıyla bakın bir sonraki gelen motifim
yine diklemesine gelecek ama bakın ipim burada kaldığı için şu şekilde yerleştireceğim. Yalnız bir diğer dikkat edeceğiniz husus, bakın şu şekilde birleştireceğimiz için zincirli yerim benim burada kalıyor. Dolayısıyla bakın diğer motifteki zincirli yeri üste getirerek birleştirmemi yapacağım. Bunun içinde bakın diğer motifte birleştirirken ilk önce motifin ilk geçtiğimiz noktası motifin kendi zinciriydi. Bu defa ilk geçeceğimiz nokta diğer karşı motif olacak ki zincirimiz üstte kalsın. Bu motifimiz üstte kalsın. Bakın hemen ilk köşedeki zincirin içerisinden geçtim. Ardından dönüyorum. Şöyle kendi zincirinin altındaki, kendi ilmeğinin altındaki yerden geçiriyorum. Ve her ikisinin içerisinden de bakın ilmek çıkarıyorum. Ardından tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Dolayısıyla bakın bu motifi üste almış olduk böylelikle. Zincir olan motifi üste alıyoruz arkadaşlar. Bakın diğer motifte ne yaptıysak bunda da aynısını yapıyoruz. Önce zincirin altından geçiyoruz. Ama şunu şöyle bir düzeltelim ki şuralar böyle birbirine denk gelsin. Bakın denk gelen yer neresi? Burası. Hemen altından geçirdim. Bakın önce zincirli noktanın içinden geçiyorum. Ardından devam ediyorum. Bakın denk gelen yer burası. Hemen buradan geçirdim ve tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Bu şekilde birleştirmemizi hemen seri bir şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın denk gelen yer neresiyse oraya batıyorum. Hemen bir sonraki zincirin içerisinden geçeceğiz. Yalnız arkadaşlar dediğim gibi tığınızdaki ipi çok sıkı tutmayın ki kasma yapmasın. Bakın denk gelen yer burası. Hemen buradan geçiyorum. Bakın bir sonraki zincire geçtim. Hemen denk gelen yer burası. Şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, denk gelen yer burası. Hatta şöyle yapalım. Bakın tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Ardından bakın son iki zincirimin bakın olduğu noktadan geçtim. Hemen bir sonraki alttaki motife geçtim. Onun içerisinden de tığımı geçirdim ve ip alıp tığımdaki ipten kaydırdım. Bakın son noktadayım. En son uçtaki zincirimin bakın şu geniş boşluğundan geçtim. Ardından alttaki motifin bakın burada yine geniş bir boşluğu var. Bunun içerisinden geçtim. Her ikisinin içerisinden de tek bir ilmek çıkarıp tığımı bekleyen ipten kaydırdım. Ardından arkadaşlar bakın artık kaydırma yapacağımız, birleştireceğimiz nokta kalmadı. Hemen bir adet zincir çekin ve ardından ipinizi kesin. Şimdi arkadaşlar ben büyük boy çanta yaptığım için 14 adet motifi bu şekilde birleştireceğim. Şimdi dediğim gibi bu çanta arkadaşlar Beymen'de iki farklı boyda satılıyor. Birinci boy yani küçük olan boy bu şekilde yan yana dizilmiş 12 adet motiften oluşuyor. Ben bunun bir boy büyüğünü yapacağım. Yani ben 14 adet motifi birleştireceğim. Sizler ister küçük boy yapın, ister büyük boy yapın arkadaşlar. Bu videoda her ikisinin yapımını da anlatacağım size, göstereceğim. Büyük boyu zaten birlikte yapacağız ama onun mantığını anladıktan sonra ki videonun ilerleyen safhalarında bunu detaylı tabanı ne şekilde öreceksiniz, kaç sıra öreceksiniz, bunları detaylı bir şekilde anlatacağım size. Dolayısıyla arkadaşlar bakın istediğiniz boya kadar bu çantanızı büyütebilirsiniz. Yani 14 motife de bağlı kalmayabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Yahut 12 motife de bağlı kalmayabilirsiniz. Daha küçüğünü de yapabilirsiniz. Videonun ilerleyen safhalarında bunları aşama anlattığım için istediğiniz boyda kendiniz yapabilecek şekilde mantığı oturmuş olacak. Şimdi dediğim gibi bakın 14 adet motifi bu şekilde yan yana yapacağız. Hatta bakın ben diğer sıraların yaptım. Çünkü ben toplamda 4 sıra yapacağım. 14 adet motiften oluşan 4 sıralı bir çanta yapacağım. Dolayısıyla bakın 3 adedini yaptım. Bu dördüncüyü de tamamlayıp geri geliyorum. Şimdi çanta tabanı için arkadaşlar bakın bir miktar ördüm ben. Daha doğrusu çanta tabanını ördüm. Bakın çanta tabanını yerleştirirken şu şekilde yerleştireceğiz. Öncelikle bunu anlatayım ki mantığını daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi 2 adet motifimiz çantanın kısa kenarına denk gelecek.
Ardından bakın, kısa kenarı ayarladıktan sonra arkadaşlar, bakın uzun kenarına çantanın 1, 2, 3, 4, 5 adet motifi denk geliyor. Hemen devamında bakın diğer 2 motif çantanın diğer kenarına dönecek. Bakın şöyle diğer kenarına yine 2 adet motifimiz gelecek ve uzun kenarın karşı tarafına da yine 5 adet motifimiz denk gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, çantanın taban uzunluğunu, şu enden bahsetmiyorum arkadaşlar, taban uzunluğunu ayarlarken çantanızın genişliğini kaç motiflik yapacaksanız ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bakın, bu kenara ne dedik? Kısa kenara bizim 2 adet motifimiz denk geldiği için bakın 2 adet motifimiz de bizim 10, bir motife sık iğne sayısı, 10 da diğer motifin sık iğne sayısı olmak üzere bakın. Bu kenarın 20 adet sık iğneyle yapılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla 21 adet zincirle başladık ki sonuncu ilmeği, sonuncu zinciri dönüş amaçlı kullanalım. Geri kalan 20 zincirin içerisine toplamda 20 adet sık iğne yapalım. Bakın 20 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra çantanızın motiflerini ne şekilde örüyorsanız arkadaşlar aynı mantıkla örüyorsunuz. Yani ilk sırayı sık iğne ile başlıyorsunuz. Ondan sonraki gelen sırada su yolu modelini yapıyorsunuz. Sonra yine sık iğne, sonra yine model şeklinde devam ediyor. Şimdi bakın arkadaşlar, her motife, bakın çantanın şu yan tarafındaki her 3 adet motif, 3 adet sıra, özür dilerim, çantamızın bakın şu şekilde bir adet motifine denk geliyor. Dolayısıyla her motif için 3 sıra örmeniz gerekiyor. Şimdi bizim motifimiz 5 adet, bizim çantamızın eni 5 adet motiften oluştuğu için ne dedik? Her bir motife 3 sıra denk geliyorsa 3 kere 5 15. Dolayısıyla benim bakın 15 sıra örmem gerekiyor. Şayet siz çantanızı bir boy küçük olarak yapacaksanız, yani uzun kenara 5 motif değil de diyelim ki 4 motif yapacaksınız. Bu durumda 4 kere 3 12, demek ki 12 tane su yolu sırası örmeniz gerekiyor. Yalnız arkadaşlar bakın, ilk sıraya nasıl sık iğne ile başladıysak son sırayı da yine aynı şekilde sık iğne ile bitireceğiz. Yalnız bakın ipimi kesmedim. Neden? Çünkü karşılıklı kenarlara, uzun kenarların bakın arkadaşlar sık iğnesi yok. Bizim bu kenarlara da sık iğne örmemiz gerekiyor ama hangi sayıda öreceğiz? Şimdi çantamızın bakın küçük motiflerinde alt tarafta kaç sık iğnemiz vardı? Biz başlangıçta 10 adet sık iğne ile başladık. Dolayısıyla bakın her bir motif, daha doğrusu her 3 adet sıra, 3 sıra bir motifi temsil ediyorsa bu durumda arkadaşlar bu 3 sıralık yere, yani 3 su yolluk yere bizim 10 adet sık iğne yapmamız gerekiyor. Bakın hemen bunu bir birlikte yapalım. Şimdi bakın, ipimi kesmedim. Ne dedik? 5 motiften oluşuyor bizim çantamızın eni. 3 kere 5 15. Yani 15 adet su yolu sırası yaptım. Bitişi yine sık iğne ile yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar, şu 3 adet su yollu olan bölüme benim toplamda 10 adet sık iğne yapmam gerekiyor. Bakın hemen son yapmış olduğum sık iğnenin aynı boşluğuna köşelere arkadaşlar ikişer defa yapacağız. Bakın burada da bir sık iğnem var benim. Dolayısıyla sık iğneyi yapmış olduğum son boşluğa bir tane daha sık iğne yapacağım. Benim bu kenara toplamda 50 adet sık iğne yapmam gerekiyor. Bakın öncelikle şu bir motiflik bölümden bahsedelim. Ne dedik? Buraya 10 adet sık iğne yapacağız. Bakın birinciyi yaptım. Sık iğnemin, son yapmış olduğum sık iğnemin yine aynı boşluğuna girerek bir adet daha sık iğne yaptım. Şimdi geldim su yolu motifinin olduğu sıraya. Bakın şuradaki boşluğa 2 adet sık iğne yapacağım. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakın 1, 2. Toplam 3 adet sık iğnemiz oldu. Hemen sık iğnenin olduğu sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın hemen sık iğnemin olduğu sıra benim burası. Bakın buraya giriyorum. Bir adet de sık iğne buraya yapıyorum. 4 adet sık iğne oldu. Hemen yine su yolumun olduğu sıraya giriyorum. Bakın 5, 6, sık iğnemin olduğu sıraya geçtim. 7. Su yolunun olduğu yere 2 kere yapıyoruz arkadaşlar. 8, 9 ve yine sık iğnemin olduğu boşluğa geldim. Bakın bu da 10. Şimdi 10 adet sık iğnemizi biz buraya yaptık. Yalnız arkadaşlar bakın, bir sonraki motif için
yine 10 adet sık iğne yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şunu arkadaşlar bir, düzeltmek istiyorum. Şöyle bakın şuraya batacağım. Evet. Şimdi bir sonraki sık iğne, motifimizin olduğu sıraya geldiğimizde bakın bu aralığa yine benim 10 adet sık iğne yapmam gerekiyor. Dolayısıyla bakın son, sık iğnemi yaptığım noktadan sonra gelen su yolu sırasına geçmeden önce bakın şurada bir boşluk var. Bizim, daha önce buraya bir, sık iğne yapmıştık. Bakın bu boşluğa yeniden giriyorum. Buraya bir adet daha sık iğne yapıyorum ki, buradaki sıra sayım da yine 10 olsun. Ardından bakın su yoluna 2 tane, model yaptığımız sıraya 2 tane, sık iğnenin olduğu sıraya 1 tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Yani arkadaşlar bakın toplamda 50 adet sık iğne yapmış olacağız. Köşelerde arkadaşlar bakın köşeye geldiğinizde yine sık iğne yapmayı unutmayın. Şimdi bu sırayı tamamladığınızda ipinizi koparacaksınız arkadaşlar. Ardından bu sıraya yine 50 adet sık iğnemizi yapacağız. Şimdi çanta sırası içinde, çantanın yükseltisi içinde arkadaşlar, bakın benim şurada şöyle şu ikisinin yerini değiştireyim. Bakın ilk motifim şöyle göstereyim size. Bakın benim ilk motifim enine olarak yerleştirilmiş, enlemesine yerleştirilmiş. Dolayısıyla bakın yanına nasıl boylamasını olarak yerleştirdiysek üstüne de yine aynı şekilde yapacağız. Eğer bu enine yerleştirilmişse bir sonraki sırada boylamasına, bir sonraki sırada enlemesine, bir sonraki sırada boylamasına şeklinde motiflerimizi yerleştireceğiz. Şimdi öncelikle biz bir çantamızın tabanının sık iğnelerini tamamlayıp geri gelelim. Tabanın sık iğnelerini çerçeve olarak yaptık arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Kısa kenarda 20 adet sık iğnemiz var. Uzun kenarlarda ise 50'şer adet sık iğnemiz var. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken hususlardan biri yine motifte de aynısını söylemiştim. Tabanın düz yüzeyi. Bakın tabanımızın düz yüzeyinde motifte de söylediğim gibi su yolu yaptığımız sıra bakın kabarık duran yer düz taraf, basık duran yer ters taraf. Yahut bakın sık iğnelerin olduğu sırada bakın şurada bir belirginlik var. Ama düz yüzeyde bakın sık iğnelerin olduğu sıra daha gömülü duruyor. Bu şekilde de düz yüzeyi ters yüzeyi ayırt edebilirsiniz. Şimdi motifimizle çantamızın tabanını birleştirirken düz yüzeylerin düzgün durmasına arkadaşlar muhakkak dikkat ediyoruz. Bakın ne yapıyoruz ilk önce? Şimdi dilerseniz bakın bu motifleri tamamen birleştirdikten sonra da çantanın tabanına monte edebilirsiniz. Ama inanın bu yöntem çok daha basit. Bakın şimdi size göstereceğim. Şimdi nasıl motifleri birleştirirken kaydırma yöntemi yaptıysak yine çantanın tabanıyla çantanın yükseltisini oluşturacak motifleri birleştirirken aynı şekilde kaydırma yöntemi yapacağız. Yalnız bakın burada ne yaptık? Sık iğne olan hangi motifimizde sık iğne varsa birleştirme kısmında o motifi üstte bıraktık. Burada arkadaşlar her halükarda çantanın tabanının sık iğneleri üstte kalacak. Bakın hemen birleştirerek başlayalım. İlk motifimi alıyorum arkadaşlar. Motif sıramı alıyorum. Bakın düz yüzeyler birbirine gelecek. Çantanın tabanının sık iğnesi üstte kalacağı için arkadaşlar bakın ilk önce çantanın ilk sık iğnesinin bakın şuradaki zincirinin içerisinden geçiyorum. Ardından bakın motifimin ilk zincirinin içerisinden geçiyorum ve bakın her ikisinin de şöyle bir düzelteyim arkadaşlar şurası dönmüş. Her ikisinin de içinden birer adet ilmek geçiriyorum. Bakın ardından almış olduğum ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Ve hemen bir sonraki zincirin bakın altından geçiyorum. Ardından bakın arkadaşlar bu motifimde alt sıra komple zincir olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Zincir zincire denk gelecek ya da sık iğne sık iğneye denk gelecek şekilde birleştireceksiniz. Motifle nasıl birleştirdiysek aynı mantıkla devam edeceğiz. Şimdi birleştirmemizi bu sıraya şunu bir hemen yapayım arkadaşlar. Bu sıra bakın şu şekilde devam edecek. Şimdi bakın ne dedik? Kısa kenara 2 adet sık iğne gelecek. Ardından dönüşünüzü sağlayacaksınız. Şu şekilde hiç kesintisiz olarak herhangi bir kesintiye uğramadan
birleştirmenizi yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir diğer hususta bakın şu köşelerin muhakkak mesela ne dedik? Kısa kenarımız 2 adet motiften oluşuyor dedik. Bu köşelerin denk gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Keza uzun kenarda da bakın ne dedik? 5 adet motiften oluşuyor dedik. 2, 4, 5. Bu köşelerin bakın bu köşelerin birbirine denk gelmesine dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu sırayı bir tamamlayalım. Ardından geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın çanta tabanımızla motiflerimizden oluşan şeritlerimizden birincisini bakın birleştirdik. Şimdi bu aşamada öncelikle diğer şeritlere geçmeden önce arkadaşlar çanta tabanınızı buharlı ütüyle güzelce ütüleyin. Çünkü bakın diğer şeritleri ekledikçe çantanızın derinliği artacak. Dolayısıyla tabanı ütülemeniz zorlaşır. Ben bu aşamada öncelikle bir tabanınızı şöyle bir güzelce buharlı ütüyle ütülemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yaptık burada? Bakın kısa kenardan başladık. Kısa kenara 2 adet şeridimizin montelemesini yaptık. Ardından uzun kenara geçtik. 5 adet motifimizi de uzun kenara monteledik. Ardından diğer kenara geçtik. Bu arada bakın şeridimizi bükerek devam ettik. 2 adet şeridi yine kısa kenara yerleştirdik. Ve son kalan 5 adet motifimizi de çantamızın diğer uzun kenarına yerleştirdik. Şimdi bakın sıra sonunda bu şeritlerimizi şöyle bir birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar nasıl motifleri birleştirirken sık iğne olan motif üstte kaldıysa yine aynı şekilde birleştirmemizi yapacağız. Bakın bu iki motifte sık iğne olan motifim benim sağdaki motif. Bu ne demek? İlk önce sağdaki motife batacağım. Yani sağdaki motifim üstte kalacak demek. Şimdi ilk boşluğuna batıyorum. Ardından diğer motifimize geçip orada da uygun olan bir boşluğa girip hatta oraya değil de şuraya batayım arkadaşlar. Uygun olan bir boşluğa girip bakın bir adet ilmek aldım ve tığımdaki ipten kaydırdım. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Uygun gelen boşluk neresiyse oraya birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın şöyle bir yan yana tutun arkadaşlar. Şayet genellikle sık iğne olan motif daha sıkı oluyor. Onu şöyle hafif çekiştirebilirsiniz. Hafif çekerek genişletebilirsiniz. Bu şekilde en azından montelerken doğru noktaya montelemiş olursunuz. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Tığımdaki ipten kaydırdım. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Yani motifi ne şekilde birleştirdiysek tamamen aynı mantıkla kenar birleştirmemizi de yapıyoruz. Fark eden hiçbir şey yok. Sık iğne olan motifimiz üstte kalacak şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın hemen hızlıca burayı bir size gösterip bir üst sıradaki motife geçmek istiyorum. Bakın bunu da en uygun gelecek yer burası. Hemen buraya şöyle bir kaydırmamızı yapalım. Bakın şöyle şuraya girelim. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Evet son bir benim sık iğnem kalacak. Bakın bunu da buraya yaptık mı artık son bir sık iğnemiz kalıyor. Bakın buradaki boşluğa girdim. Ardından diğer motifteki ilk sıradaki sık iğnenin tepe boşluğuna girip bakın birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipinizi hiçbir şekilde kesmeyin arkadaşlar. Bir diğer motife geçeceğiz. Şimdi bir diğer motife geçtiğimizde nasıl burada kısa kenardan başladıysak yine aynı şekilde kısa kenardan başlayıp öncelikle iki uzun şeridimizin şu alt taban bölümünü birleştireceğiz. Yani motiflerimizin olduğu şeritle tabanı ne şekilde birleştirdik? İlk önce taban alt kısmından birleştirdik. Sonra yukarı doğru çıktık. Bunu da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Alttan birleştireceğiz. Komple turumuzu tamamlayacağız. En son geldiğimizde bakın buradan yine yukarı doğru çıkacağız. Aynı mantık. Şimdi yalnız bakın. Benim bir alt sıradaki şeridim enlemesine. Demek ki bunun üstüne şu şekilde boylamasına olan şeridin gelmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın eğer şeridiniz boylamasına şeritle başladıysa enlemesine şeritle bitiyor. Çünkü bizim motiflerimizi yaparken, şeritlerimizi yaparken çift sayıda yapmıştık. Yani diyelim ki buraya bu geldi, bu sizi şaşırtmasın. Hemen şeridinizin
Diğer tarafını getirdiğinizde zaten doğru noktaya gelmiş olursunuz. Şimdi burada da yine dikkat edeceğiniz husus motiflerin ters tarafı, düz tarafı. Bakın düz taraflar birbirine denk gelecek şekilde yine birleştirmemizi yapacağız. Ne yapacağız? Bu son batmış olduğumuz sık iğneye yeniden gireceğiz arkadaşlar. Bakın alttaki motifimin üst tarafında bakın sık iğneler var. Ama bunu bir üste gelecek motifin bakın sık iğnesi yan tarafta kalıyor. Bu birleşime yapacağım noktada bunun sık iğnesi yok. Dolayısıyla bakın alttaki motif şöyle üste gelecek şekilde birleştireceğim. Bir sonraki motife geçtiğimde bakın tam tersi olacak. Bunun alt kısmında sık iğne var ama birleşeceği diğer motifin birleşme noktasında sık iğne yok. Dolayısıyla bakın bu üste gelecek. Yani bir motifte, bir birleştirmede eğer üstteki motifimiz üste geliyorsa bir diğer motife geçtiğimizde alttaki motif üste gelecek. Yani sık iğne hangi motifteyse arkadaşlar o üste gelecek. Buna dikkat edin. Bakın hemen aynı sık iğnemin boşluğuna yeniden girdim. Burada bakın şurada şu köşedeki boşluğa giriyorum. Sık iğnemin boşluğuna giriyorum. Şöyle biraz düzelteyim arkadaşlar. Bakın şu boşluğa girdik. Hemen bir adet ilmek aldık ve aldığımız ilmeği tığımızda bekleyen ilmekten kaydırdık. Ardından bakın bir sonraki sık iğnenin boşluğuna geçtim. Denk gelen boşluk neresiyse arkadaşlar orayı birleştirmemizi yapacağız. Bakın buraya denk geliyor. Hemen buraya girdim, bir adet ilmek aldım ve tığımda bekleyen ipten bakın şu şekilde kaydırdım. Ardından bakın bir sonrakine geçtim. Denk gelen boşluğa giriyorum arkadaşlar. Buradan her ikisinin birden, her iki motifimin birden içinden ilmek aldım. Bakın tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Son bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Bakın bir sonraki sık iğnenin boşluğuna girdim. Hemen sırada gelen boşluk yer burası, uygun gelen yer burası. Hemen bakın ilmeğimi çıkardım ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bakın bu şekilde ilk motifimizi birleştirelim. İkinci motife geldiğimizde yeniden birleştirmeyi tekrar birlikte yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın ilk motifimizin birleştirmesini yaptık. Geldik ikinci sıranın ikinci motifinin birleştirmesine. Şimdi bakın sık iğneler bu defa üstteki motifimin alt tarafında yer alıyor. Bu ne demek? İlk önce üstteki motife tığımı geçireceğim demek. Yalnız arkadaşlar bakın ilk motifimizi birleştirdik ama bizim burada kaydırma yapmış olduğumuz bakın noktalarımız var motifleri birleştirirken. Bu kaydırma yapılan noktaları lütfen atlamayın. Bakın hemen alttaki kaydırma yapmış olduğum boşluğun içerisinden geçiyorum. Şöyle arkadaşlar düzgünce bir geçelim. Yeterli aslında sadece buradan geçmek. Ama ben şuradan da geçmek istedim ama neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi üstteki bakın kaydırma yapmış olduğum bölüm burası. Bunun hemen şu alttaki boşluğuna tığımı geçiriyorum. Her ikisinin birden bakın içinden şimdi ben inat ettim şurayı geçeceğim arkadaşlar. Burası biraz dar olmuş ama buradan evet geçirdim tığımı. Bakın hemen her ikisinin birden içinden şu şekilde bir ilmeğimizi çıkaralım. Şöyle nokta biraz sık olduğu için evet. Ardından bakın tığımızda bekleyen ipten kaydırdık. Dediğim gibi arkadaşlar bu kaydırma yapmış olduğumuz noktaları atlamayın lütfen. Şimdi bakın şimdiye kadar hep önce alttaki motifin tepe noktasına battık ardından üsttekine. Şimdi tam tersini yapacağız. Önce üstteki sonra alttaki. Çünkü bakın sık iğnelerin bu defa yeri değişti. Üstteki motifte birleşme noktasında sık iğne var, alttakinde yok. Demek ki önce üsttekine batacağım, ardından alttakinin uygun gelen boşluğuna gireceğim ve bakın şu şekilde ipimizi alalım. Ardından bakın bir adet kaydırmamızı yapalım. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Mantık tamamen aynı, değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla uzun uzun göstermeyeceğim size. Sıradaki boşluğun içerisine gireceksiniz. Dediğim gibi hangi motifte sık iğne varsa birleştirme noktasında o motif üste gelecek. Bakın şu an bizim üstteki motifimiz
Şöyle üstteki motifimizin birleştirme noktasında sık iğne var ve bakın birleştirirken ilk önce üstteki motife tığımı geçiriyorum, ardından alttaki motife tığımı geçiriyorum. Bakın bir sonraki motife geçtiğimiz zaman, bakın bir sonraki motifte alttaki motifin birleştirme noktasında bizim sık iğnelerimiz var. Dolayısıyla ilk önce alttaki motife tığımı geçireceğim, ardından üstteki motife. Şimdi arkadaşlar birleştirme mantığı tamamen bu şekilde. Bu dediğimiz şekilde bakın ikinci sırayı birleştireceğiz. Ardından bir alt sırada bakın şeridimizi ne şekilde birleştirdiysek o şekilde birleştireceğiz. Şimdi benim çantam 4 adet şeritten oluşacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu çanta 2 boydan oluşuyor. Biri 12 adet motiften oluşan 3 adet şeritli, diğeri ise 14 adet motiften oluşan 4 sıra şeritli. Şimdi arkadaşlar bu şeritlerin montajını tamamlayıp ardından geri gelelim.